Merhaba, burası benim çizdiğim ve hatırladığım kadarıyla çocukluk odam. Tabii ki detaylar değişiklik gösterebilir ama kafamdaki açıkçası yansıması bu oldu. Ben 2+1 bir evde büyüdüm. Yaşadığım yer İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biriydi ve bir apartman dairesinde oturuyorduk. Bu odada o apartman dairesinin aslında en küçük ama aynı zamanda en ferah, balkonlu olan odasıydı. E, Eve girdiğim zaman en uçtaki odaydı. Hatırladığım ilk mekan bu eve dair. Bence çocukluk odam değildi de daha çok mutfaktı. Ve o dış kapıdan girdiğim zaman içeriye ilk baktığım o evin girişindeki geniş alandı. Ama tabii ki en çok anımın olduğu yer muhtemelen bu odadır. Çünkü bu odada hem uyurdum hem de bütün bir günümü geçirebilirdim tatil günlerimde. Aynı zamanda burada bir televizyonum da vardı. Bu oda benim 4-5 yaşlarındayken hatırladığım hali. Kreş ve anaokulu zamanlarımda burada uyurdum, burada hazırlanırdım ve dediğim gibi tatil günlerimi daha çok burada geçirirdim. Burası paylaşımlı bir oda değil aslında fakat geceleri paylaşımlı bir oda değildi. Yani evet geceleri ben burada uyuyordum ama aslında bu bir koltuktu ve gece benim için yatak yapıyorduk bunu. Gündüz vakti annemle, babamla veya amcamla buradaki koltukta oturup televizyon izlediğimizi hatırlıyorum. Yani aslında gündüz burada biz zaman geçiriyorduk. Buraya bir sehpa koyup bir şeyler yiyorduk. Belki çizsem güzel olabilirdi onu da. Burası aslında günümüzü konforlu geçirdiğimiz bir yerdi. Salon kapalı olduğu zaman burada oturuyorduk. Ama misafir geldiğinde salona geçiyorduk gibi bir durum vardı. Ama geceleri bir tek ben kullanıyordum. Bir tek ben uyuyordum. Bu odanın bir kokusu var mıydı diye düşünüyorum. Aslında aklıma o balkondan esen hafif çiçek kokuları geliyor. Çünkü tam şurada dışarıya açılan bir balkon vardı ve orada da bitki vardı. Şurada da bitki vardı. Bitki ve çiçek kokusu, biraz daha fresh kokular aklıma geliyor ama net olarak adlandırabileceğim bir koku yok sanırım. Bugün orada bir çekmeceyi atsak muhtemelen tokalarımı, tarağımı, belki resim yaptığım resim defterlerimi bulabilirdik. Ya da fotoğraf albümünü de bulabilirdik. Çünkü aslında oldukça fazla çekmecesi olan bir dolabım vardı. Bu oda ile bağlılık kurduğum yer sanırım en fazla şu koltuk ve buradaki bu konfor alanı. Çünkü geceleri bazen işte burada sevdiğim çizgi filmler ve diziler çıkardı ve ben ailemden birileriyle bir şeyler yiyerek onları izlerdim ve heyecanla burada televizyon izlediğimi hatırlıyorum. Aynı zamanda burada resim çizdiğimi ve ailemle vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Burada giyinip burada hazırlanıyordum. Açıkçası bu odada çok fazla zaman geçirdim. Bu odanın her bir tarafıyla bağlılık kurduğumu düşünüyorum ama özellikle bu alan. Koltuk diyebilirim. Geceleri uyumadan burada yatarken aslında hayaller kurardım. Fakat kısa süreli hayallerdi. Yani yarın ne yapacağımı düşünürdüm, yarın ne giyeceğimi düşünürdüm veya o gün çok mutlu olduğum bir şey olduysa onu da düşünürdüm. Yani evet bir düşünce eylemi vardı ama sürekli ve böyle çok büyük hayalleri aynı anda tekrarlı bir şekilde düşündüğüm bir durum yoktu. Fakat genellikle planlamalarımı, düşünsel planlamalarımı yapardım diyebilirim. Bu daha doğru bir tabir olur bence.
İlerleyen zamanlarda oturmak için hayal ettiğim ev müstakil bir ev. Bahçesi olan, her odasında bitkileri olan, mutfağı güzel, geniş ve kullanışlı olan, aynı zamanda güzel yemek masası olan bir yer diyebilirim. Çünkü aslında ev benim için güzel yemekler yapılan ve fresh bir hava veren, konforlu bir alan. İleride hayalimdeki evin bir bahçesi olmasını isterdim. İleride eğer çocuklarım olsaydı onların da aynı böyle içinde bitkiler olan, güzel, konforlu bir alan olan bir odaları olsun isterdim diyebilirim. E, Onun dışında ekstra aklıma bir detay gelmiyor. Ama sanırım çok kalabalık bir semtte olsun istemezdim bu ev. Biraz daha sakin bir yerde olsun isterdim. Teşekkür ederim.